Herkese merhabalar. Lezzet Sistem'e hoş geldiniz. Bugün mutfağımdan çok lezzetli sütlü ekmek tarifi hazırladım. Dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık, tam ölçülü ekmek tarifini kesinlikle kahvaltılarınıza sıcacık yapabilirsiniz. Fırından sıcak ekmek almanıza gerek kalmadan bu tarifle kendiniz ekmeğinizi yapabilirsiniz. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Tarifimin malzeme listesini açıklamalar kısmına yazıyorum ve tarifimize geçiyorum. Sütlü ekmek tarifi için yoğurma kabına 5 su bardağı unu alıyorum. Kullandığım bardak ölçüsü 200 mililitredir. Tahta kaşıkla unun ortasına derin bir çukur açıyorum. Ve açtığımız çukurun içerisine sırasıyla malzemeyi ekliyorum. 1 yemek kaşığı toz şeker, 1 yemek kaşığı kuru maya, 2 yemek kaşığı dolusu zeytinyağı, 1 tatlı kaşığı hafif tepeli tuzu unun üzerine serpiyorum. 1 su bardağı ılık su, 1 su bardağı ılık sütü ekliyorum. Bütün malzemeyi ekledikten sonra maya eriyene kadar kaşıkla güzelce karıştırıyorum. Daha sonra yavaş yavaş unu karışımın içerisine alarak karıştırmaya devam ediyorum. Hamur ağırlaşınca kaşıkla toparladığım hamuru bu aşamadan sonra elimle yoğurmaya devam ediyorum. Hamuru katlama ve yumruklama yöntemiyle ortalama hamur özleşene kadar 3-4 dakika güzelce yoğuruyorum. Hamur özleştikçe elimizdeki hamuru toparlıyoruz. Gördüğünüz gibi ele yapışmayan orta yumuşaklıkta parlak bir hamur yoğurdum. Bu yumuşaklıkta hamurumuz olacak. Yoğurma kabına biraz sıvı yağ döküp tabanına ve kenarlarına sürdükten sonra hamuru tekrar yoğurma kabının içerisine alıyorum. Üzerini bir streç ile kapatıyorum. Tekrar temiz bir bezle örtüyorum. Ilık ortamda hamurun mayalanması için ortalama 45 dakika 1 saat bekletiyoruz. Bekleyen hamurun üzerini açıyorum. Güzelce mayalandı gördüğünüz gibi. Elimle hamurun havasını ve maya kokusunu çıkması için 5-10 saniye katlama yöntemiyle havasını alıyorum. Sonra toparladığım hamuru tezgah üzerine aldım. Elimle servis tabağı büyüklüğünde hamuru genişletiyorum. Genişlettiğim hamuru gördüğünüz gibi sarıyoruz. Sardığımız hamuru tekrar elimle genişletiyorum. Ve tekrar sarıyoruz. Bu işlemi ekmeğinizin göz göz olmasını istiyorsanız bir kez veya 2 kez daha yapabilirsiniz. Hamuru toparlayıp 2 eşit parçaya bölüyorum. Böldüğüm 2 hamuru yuvarlayıp uzun rulo şekline getiriyorum. Tekrar 8 eşit parçaya bölüyorum. Böldüğüm hamurların hepsini elimle beze yapıyorum. Yaptığım bezelerin üzerine buzdolabı poşetiyle kapatıyorum kurumaması için. Daha sonra elime ve tezgaha çok hafif yağ sürüyorum. Şekil verirken kolay çalışabilmek için ilk yaptığım bezeden bir tane elime alıyorum.
tezgahın üzerinde elimle ortalama 15 santim çapında genişletiyorum. Sonra muntazam olması için merdane ile düzeltiyorum. Kenarından ortasına kadar kesiyorum. Kestiğim kısımdan hamuru külah gibi bu şekilde sonuna kadar sarıyorum. Kenardaki hamuru biraz uzatarak hamurun sardığımız kısmın altına yapıştırıyorum. Sivri olan uç kısmın üzerine elimle hafif bastırıyorum. Ekmeğimizin bu güzel formunu veriyorum. Daha sonra diğerlerine de kolaylık olması için önce sırasıyla hamurların hepsini genişletiyorum. Genişlettikten sonra üzerinden bir merdane ile düzeltiyorum. Açtığımız hamurların ortasına kadar kesiyorum. Kestiğimiz yerden sarmaya başlıyoruz. Bitiş noktasındaki hamuru tabanına biraz uzatarak yapıştırıyorum. Hafif tepelerine bastırıyorum. Ve bu şekilde formunu veriyoruz. Formunu verdikten sonra yağlı kağıt serili tepsiye aralıklarla yerleştiriyorum. Üzerini mutfak beziyle örtüyorum. Birazcık tepsi mayası yapmak için bir 15 dakika bekletiyorum. Şeklini verdiğimiz hamur gördüğünüz gibi güzelce kabardı. 15 dakika sonra hamurumuz gördüğünüz gibi güzelce kabarmış. Üzerine 2 yemek kaşığı sütü bir fırçayla her tarafına sürüyorum. Ardından bir süzgeçte hafif un serpiyorum. Sonra yandaki katlanan çizik görünümlü kısımlarına susam yerleştiriyorum. Arzu ederseniz bu çizik görünümlü yerleri bir jiletle veya bir bıçakla tekrardan çizik yapabilirsiniz. Hepsini tamamladıktan sonra önceden ısınan 190-200 derece alt üst ayar fırına veriyorum. Altı üzeri nar gibi güzelce pişince çıkarıyorum. Ortalama 30 dakikada pişirdim. Her fırının pişirme süreleri farklıdır. Lütfen kontrollü pişirelim. Nar gibi güzelce kızaran, mis kokulu pişen ekmeklerimi fırından çıkardım. Ekmekler güzelce kabarmış, görüntüsü harika olmuş. Bu lezzetli sütlü ekmeklerden sıcak sıcak kahvaltıya yapıyorum. Fırından sıcak ekmek almaya gerek kalmıyor. Kesinlikle sizler de bu güzel ekmek tarifini denemenizi tavsiye ediyorum. Deneyecek olanlara da şimdiden kolaylıklar diliyorum. Ekmeğin dışı çıtır çıtır, içi pamuk gibi yumuşacık. Bir tarifimin daha sonuna geldim. Videomu buraya kadar izlediyseniz, beğendiyseniz beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Henüz kanalıma abone değilseniz abone olarak bana destek verebilirsiniz. Videomu izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun.